Antarktika'da sürüsünden ayrılarak bilinmeze yürüyen o meşhur penguen. Hepinizin aklında mı o görüntü? Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinden bu yana sosyal medyanın nihilist ikonu haline geldi. Şimdi nihilizm ne diye düşünecek olursanız hiççilik, yani hayatın nesnel bir anlamı, amacı, değeri veya hakikati olmadığını savunan bir felsefe akımı nihilizm. Şimdi o görüntüyü getirmenizi istiyorum gözlerinizin önüne. Böyle bir bilinmeze doğru buzların üstünde yürüyen bir penguen. Kullanıcılar bu görüntüde çok şey buldular. İçinde çok yorum içeren paylaşımlar yaptılar. Tabii aslında bu çok yakın bir duyguydu bizim için. Modern hayatın anlamsızlığı, bireysel yabancılaşma ve yalnızlaşma ve aslında topluluktan, toplumdan kopuş duygusu diye düşünebiliriz bunu diye düşünüyorum. Nihilist penguene gülüp geçebilirsiniz. Bu olabilir, bu çok kolay bir hal olur bence. Ama mesela onun bu sessiz geri çekilmesi, işte herkesin gittiği yöne doğru gitmemesi, ezber bozması, yalnızlığa doğru gidiyorum arkama da bakmadan diyen tavrı, bence bunlar bize çok şey anlatıyor. Zaten hayatta kalmak için bazen o penguen gibi bir geri çekilmek lazım diye düşünüyorum. Sonuçta o penguen sadece buzda yürümüyor. Hepimizin bazen hissettiği o durma ve uzaklaşma isteğini de temsil ediyor gibi geliyor. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Aslında oyunculuğunu, karizmasını, meslekteki duruşunu hepinizin çok sevdiği, yıllarca beğenerek takip ettiği, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ama aslında biz kariyerini ve başarılarını zaten hatırlayacağız ama unuttuğumuzu hiç düşünmüyorum. Yeni bir projesiyle bugün bizimle birlikte, ama ben ona yayından önce de dedim ki yeni projeni tabii ki konuşacağız. Başarılarını tabii ki hatırlayacağız ve hatırlatacağız ama ben senin aslında şu hayatın içinde erkenden çıktığın ve bizim belli bir yaşta hayalini kurduğumuz şeyleri çok önceden öngörüp evet ya ben bunun için o yaşı beklemeyeceğim. Bugün şimdi yapacağım dediğin o yaşa ve bugünlere dönmek istiyorum. O gün nasıl bir güçle çıktın o yolculuğa ve bugün ne hissediyorsun? Çok sevdiğiniz konuğumla işte bunlar üzerine konuşacağız. Ertelemek mi yoksa hemen yol almak mı? Bir cümlenin peşinden gidiyoruz her zaman olduğu gibi elbette. Albert Einstein diyor ki doğaya yakından bak. O zaman her şeyi daha iyi anlayacaksın. Sevgili Burak Hakkı konuğum. Hadi gelin. Böyle bir şekilde seni de... Giriş. Evet, böyle bir giriş oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk Seda. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Yani tabii ki böyle bir kariyer, oyunculuk, diziler, dünya çapında bilinirlik kelimesini söyleyemesem de bazen oluyor, böyle dilim dönmüyor. Ama ben seninle toprak, doğa, ağaç Onları konuşacağım. konuşmak istiyorsun. Heyecanlanıyorum niyeyse. Nasılsın? Çok güzel şey, çok güzel bir giriş oldu. Çok Ya da, evet. Hakikaten insanların şu aralar aradığı şeyler aslında. Evet. Aslında biraz huzur arıyoruz, mutluluk arıyoruz. Yani insan neden, benim oğlum daha ufacıktı, yani daha ilk konuştuğu zamanlar. Olmadı mı ya? Şimdi 18 yaşında. Maşallah. Şöyle bir şey söylemişti o zaman, 1,5 ya da 2 yaşında, yani yeni konuşuyordu. Ben neden bu dünyaya geldim? Ben niye buradayım? Sen niye benim babamsın? Sen niye benim annemsin diye Sema'ya da sorup böyle bir, yani bu soruyu ufacık bir çocuk sorduğuna göre bizim bunu o yaşlarda kendimiz bu hayat yolculuğunda ileride çözmemiz lazım normalde. Dolayısıyla ben hala şeye inanıyorum, yani insanlar mutlu olmak ve sevgiyi paylaşmak için aslında ve mutlulukları da paylaşmak için bir arada olmalı. Ta senin o bahsettiğin tarım olayına gelince de aslında bu noktadan yola çıkmıştım ben zamanında. Yani ben ailemi, sevdiklerimi bir arada tutayım, toprakla uğraşayım, bu dünyaya bir şeyler üreteyim, bir şeyler anlamaya çalışayım. Yani bütün bu kavramların hepsi bir arada oluştu aslında. Kaç yaşındaydın bunu böyle düşündüğünde? Bu dediğim zaman daha 18 yıl önce. Yani benim 30'lu yaşlarımda karar verdim. Aslında Şimdi oğlan 55. doğduğu an. Evet, oğlum zaten doğar doğmaz buna karar verdim açıkçası. Yani böyle bir şeyler yapmak istedim, yani bir şeyler katayım. Hem de yani biraz da geleceği görmek değil de kendi huzurunu, kendi mutluluğunu ne de aradığına bağlı. Kişilikten kişiliğe de değişiyor. Tabii. Şimdi bazı insan kariyer için yaşıyor, bazı insan para için yaşıyor, bazısı aşk için yaşıyor, bazısı ailesi için. Yani çok değişik sebepler var hayatta seni mutlu eden. Dolayısıyla ben de
Kendimi o zaman yani bu bana iyi gelecek ve buna başlamalıyım diye başladığım bir yol o. Şimdi başlayabilirsin tabii 18 sene önce böyle bir şey de hayatın bir yerinde de bırakabilirsin. Evet. Şimdi 18 yıl istikrarlı bir şekilde devam ediyor olman beni hem şaşırtan şey. Evet. Çünkü işin içinde şimdi hayatlarda inişler var, çıkışlar var, çocuğunla ilgili şeyler var. O noktada istikrarla Evet. Gerekiyor. çiftçi kalma fikri nasıl oluyor merak ediyorum. İstikrar gerekiyor, disiplin de gerekiyor ve orada olmak da gerekiyor açıkçası. Yani hani uğraşman gerekiyor ve bir de istiyorum onu. Yani hani senin sorunun cevabı orada aslında. Yani bunu içimden geliyor. Çok zorlanıyorum. Çok böyle hakikaten ağladığım zaman bile oldu orada. Çünkü bir şey başaramamak kötü bir şey. Bir de Tabii. benim kendi uzmanlık, professionım değil yani uzmanlık dalım değil o. Ben hep öğrendim yıllar boyunca. Dolayısıyla da o bana iyi geldiğine inanıyorum. Benim aileme de iyi geldiğine inanıyorum. Yani benim için önemli değerler var. Dolayısıyla da işte bir fidan dikmek, bir düzen kurmak, doğaya hizmet etmek, kendi kendine çıkan, doğadan fışkıran şifalı bitkileri keşfetmek, bulmak, yemeğini yapmak, oraya başka bir şey daha ekilir mi falan. Ya bu tür hesapları yapmak, yani seni başka şeyler kafanı yormaya başlıyor. Tabii. Hani ekonomik problem şu bu değil. İnsanlar beni böyle çok zengin falan zannediyor ama öyle değilim. Yani benim zenginliğim orada aslında. Biraz da kendi içimde. Yani sadece maddiyatla olacak bir şey değil bu. Bu bir şeyi sevmek, bir şeye inanmak ve biraz da sebat etmek mi denir? Yani üstünde Tabii. durmakla alakalı bir şey. Ve gerçekten başka şeyler de öğreniyorsunuz. Hani sadece tarımla ilgili bilgi değil de doğayla ilgili ve belki de ruhani şeyler de öğrenebiliyorsunuz. Ne gibi mesela? Evet, Bir bunları şey merak çok ediyorum. istiyorsan bir şey oluyor. Bir şeyi çok istiyorsun. Mesela olmayan şeyler olmaya başlıyor bahçede falan. Yani onları görüyorsun. Yani bu bitki Ya. tutmaz, bu olmaz diyorlar. Fakat sen onu öyle bir istekle Ekiyorsun. ekiyorsun ve ona sadece bakmıyorsun, bırakıyorsun onu doğaya. Ondan sonra izliyorsun zaten. Yani asıl olay izlemek. Ama bizler tabii ki genelde bu e, çiftçilerimiz yani çoğunluk böyle gelişmiş. Zehir falan attıkları için çok hani böcek gelmesin, o gelmesin, bu Evet, gelmesin. evet. Aslında onun bütün doğasını da yok ediyoruz. Farkına varmadan başka bir şeye dönüştürürüz. Ben de çok konuştum. Yo, çok güzel konuştun. Hatta şimdi söylediğin bir şeye takıldım. Yani çok istediğin bir şeyi ekiyorsun, bırakıyorsun, izliyorsun. Evet, izliyorum. Olmasını izliyorsun dedin. Bir an yani genele vurdum bunu ben. Bir sürü şey olsun istiyoruz hayatımızda. Beklentilerimiz oluyor. Bazen ekmiyoruz aslında o istekleri. Doğaya ekemeyiz tabii ki. Hayatın akışına ekmiyoruz. Evet, evet. Bazen ekip çok bırakamıyoruz. Evet. Ektik diye biz onu daha tepesinde duruyoruz ve kendi olağan akışına da izin vermiyoruz. Ve bekleyemiyoruz aslında. Sabırsızız. Evet. Şimdi bu anlattığın şey doğanın aslında bir tohumla sana Tabii. öğrettiği şeyi hayattaki hayallerimiz, isteklerimiz, arzularımıza evirirsen Tabii. çok değişik bir şey Ya bir de oluyor hayal bu. edeceksin. Yani bir şey hayal ediyorsun. Mesela ben orayı kurarken en büyük hayalim Senin tarlan Çanakkale'de. Çanakkale'de, Gelibolu'da. Gelibolu'da. Sana dediler ki olmaz, sen oldurdun gibi bir hikaye Yok var yok öyle orada. değil Nasıl? aslında. Olmaz değil. Yani her şey olur. Toprak Tamam. bu. Yani ben bir şey yapmadım aslında. Sadece izledim diyorum. Ben bir şey hayal ettim. Ben dedim ki burada dedim yani boş bir tarlaydı. Burada bir ağaçlarım olsun. Bir sürü bitkilerim olsun. Bir sürü kelebek ve kuşlar olsun. Aynen. Kelebek ve kuşların olmasını çok istiyordum. Yani onlara ben ev vereyim, konuklarım olsun onlar. Gelsinler, gitsinler, yesinler. Bunun hayaliyle başladı her şey aslında. Tamam. Dolayısıyla da böyle düşününce de böyle araştırmaya başlıyorsun. Yani Kelebek ve kuşlar neye gelir? evet kelebek çeken bitkiler var. Kelebeklerin ilgilendiği şeyler var. Kuşların ilgilendiği meyveler, dutlar, kiraz Evet. vesaire. Bir sürü meyveler var. Ve hatta şöyle söyleyeyim, vahşi hayvanları da çekebiliyorsun. Ya bir sürü ilgili ne istiyorsan onları koyabilirsin oraya. Yani gene dönecek olursak ne istersen Ya onu hayatına çekersin evet. gibi. Yani evet. Ben onları
benim işte konuğum olsunlar, misafirim olsunlar, gelsinler gitsinler, ben izleyeyim derdindeydim. Tamam. Bu şekilde başladı ilk. Yani hayalle başladı. Sonra da işte yıllar arttı. Yani gelenler, misafirlerim arttı, kuşlarım arttı, Şimdi kuşların, yılanlarım arttı. kelebeklerin var mı? Şimdi güzel şeyleri konuşuruz ama mesela yılan da güzel bir şey, kötü Ama değil. yılanın da faydası var. Fare de geliyor. O da yani her şey geliyor. Çok değişik hayvanlar da geliyor. Hepsini karşılıyoruz. Kelebekler niye geliyor en çok? Kelebek çalısına çok gelirler en çok. Kelebek çalısı. Yani bir sürü bitkiler var çok fazla. Onları özel çeken bitkiler vardır. Onlara gelirler. Çalılara gelir daha çok. Ne güzel. Peki en çok ne ağacın var bahçende? Ceviz var tabii. Yani Ceviz. cevizi artık ticari olarak yapıyorum. Yani ticari dediğim çok fazla ceviz ektiğim için ilk başta. Yani 900 bin, bu sene daha da yaklaşık bir ay önce oradaydım. Bir 250 tane daha ektim. Bir de biraz pikan ektim. Bir yaklaşık 30'a yakında meyve daha ektim. Meyve ağacı, değişik meyveler. Artık olabileceğine inandığım avokado vesaire. Çünkü iklim değiştiği için Tabii. artık bizim oralarda sıcak olmaya başlıyor. Tabii. Ya onları da takip ediyorum öyle. Kendimize kadar ekiyoruz. Yani bu ticari amaçla ekmiyorum meyveleri. Ne kadar sıklıkta gidiyorsun? Vallahi her boşluğumda gidiyorum aşağı yukarı Ceyda. Şöyle bir, benim aslında film, dizi çekim takvimim belli ediyor bunu. Boş zamanlarımda oraya gidiyorum. Şeyi de güzel bir şey. Mesela boş kalmıyorsunuz. Tabii. Hani mesela insanlar biraz boşta kaldığı zaman bir boşluğa düşüyor. Bu sefer negatif çekiyorsun Tabii. üstüne. İşte bu iş niye bana gelmiyor? Ben niye bu daha iyilerde değilim falan filan. Bu tür şeyleri düşünmene gerek kalmıyor. Yani Doğru. senin bir uğraşın oluyor. Ve o senin yani bir ufak bir bahçen de olabilir bu arada. Büyük bir yer olmasına gerek yok. Dolayısıyla bu seni meşgul eden bir şey oluyor ve Tabii. pozitif meşgul ediyor ve ben hakikaten şeye de inanıyorum. Yani toprağa bir şey verince sana da o geri dönüşümü güzel oluyor. Muhteşem bir şey. Yani Gerçekten illaki anlattığın maddi dönüş değil. Manevi olarak da çok huzur buluyorsun. Sabah mesela kuş sesiyle uyanmak güzel bir şey. Tabii. Her şey doğa sana bir şeyleri anlatıyor. O saatte kalkacaksın, bu saatte yatacaksın. Yarışı anlatıyor. İşte o bitki o bitkiyle yarışıyor. Bir anda bir değişik bir şey görüyorsun, onu keşfediyorsun. İşte yerden bir şeyler topluyorum sürekli. İşte ebegümeci, hindiba görüyorum yani olduklarını araştırıyorum. Semizotu her yerde var, kendi Yabani çıkıyor. semizotu bayılırım. Ya dolayısıyla bunları topla, işte bunların kavurmasını yap, yemeğini yap vesaire. Bir şey buluyorsun her gün kendine. Şimdi gelelim dijital diziye. Sumut. Çok güzel bir dizi oldu. Sumut, Filistinlerin işgale, baskıya ve yerinden edilme tehditine karşı topraklarında kalma, direnme ve kararlılıkla durma iradesini ifade eden kültürel, ideolojik ve siyasi bir kavram. Kelime anlamı direnç, sebat, sarsılmaz azim. Vazgeçmemek ve onurlu duruşu korumak demek. Ne kadar güzel bir anlamı varmış Sumut. Senden dinlemek istiyorum. Nedir Vallahi, dizinin özeti? Tabii diziyi biz çektik ve çektiğimiz zaman savaş mavaş yoktu. Yani her şey o kadar çirkinleşiyor ki dünyada. Evet. Zaten şimdi bütün gündemde savaş olduğu için iyice insanları bunaltmayayım ama tabii ki bu vahşet ve zulme karşıyız. Dolayısıyla biz bu dizi geldiği zaman gerçekten çok öncelikle tabii bir oyuncu olarak senaryosunu çok beğendim. Akışı ve mesaj çok önemli. Yani bir şeyler anlatılması lazım artık, gerçekler vesaire. Biz bu şekilde ortaya çıktık ki zaten savaşta yani bu maalesef bu İsraillerin yaptığı. Dolayısıyla da bunları görüyoruz. Bizim dizimizin konusu daha güzel bir halkı, bir topluluğu çok güzel anlatıyor. Hı hı. Dediğim gibi yani projenin en etkileyici tarafı bence hikayenin gidişatı, olayları bakış açısı ve birazcık da bir ses olabilmek insanlara. Bir belgesel değil kesinlikle. İnsanlar bazen belgesel mi çektiniz diyorlar. Ha. Değil. Belgesel tadı da yok. Tamam. Bu bir dizi film, 10 bölümlük. İnşallah biz de heyecanla bekliyoruz sonuçlarını. Şimdi tabii oturup da senin kariyerini konuşacak halimiz yok. Her şey çok ortada. Yani mankenlikle gelen ama arkasından oyunculukta oynadığın bütün projeler neredeyse hani uluslararası platformda da yayınlanıp çok ses getirdi. Yabancı işlerde de oynadım Evet, direkt. yabancı işlerde de oynadın. Hı hı.
Peki uçak fobin vardı, duruyor mu hala o fobi? Uçak fobim duruyor da artık ilaçla falan uçuyorum ama biz o Ha. filmi Ali'nin ve Doğan'ın ve BKM'nin bir işi vardı. Tamam. Hava muhalefeti. Orada da uçakta pilotum. Şaka. Fakat tabii ki şeyde çekiyoruz. Yerde çektiğimiz için Tabii ki. sorun olmuyor. Ama belki iyi gelmiştir sana o biraz. İyi geldi, evet. Değil mi? Gerçekten Gelmiş iyi olabilir. geldi. Birazcık terapi gibi. Aslında iyi geldi. Bir gün yani çok daha fazlaydı benim korkum. Yani bu normal bir şey, insani bir şey. Korkun Tabii ki. olabiliyor. Yani türbülansta falan. Bir pilot çok güzel bir cümle sarf etti. Bir uçuşta türbülansa girdik biz. Değerli yolcular dedi, uçağımız yoğun türbülansla devam edeceğiz ama hiç korkmayın, merak etmeyin dedi. Türbülans dedi. Uçuş kalitenizi olumsuz etkiler ama uçuş güvenliğimizi olumsuz etkilemez. Hatta olumlu etkiler gibi bir şey söyledi. Çok rahatladım. Yani Bilen bunu birinden bunu duymak. bir uzmandan duymam gerekiyormuş gibi. Tabii. Aslında evet, ben de çok bildiğim bir konu değil ama türbülansın korkulacak bir şey olduğu ama uçuşu tehlikeye atacak bir şey olmadığını ben de duymuştum. Evet, konfor bozuyor. Evet, insan tedirgin oluyor tabii ki. Peki yurt dışındaki projelerde yer alıp, yurt içindeki projelerde yer alıp sonra ben seni görmedim bir süre. Hı hı. Yunanistan'a gittin diye duydum. Evet, orada bir tiyatro oyununa başladım. Ha bak Hı hı, işte burası yok Yunanistan'da. bende. Tamam. Yani benim hayatım biraz şeylerle geçiyor Ceyda. Kendimle mücadeleyle de çok geçiyor. İşte Neden? bu tarım da aslında öyle. Ha. Hani bilmediğim bir şeye merak salma, kendini geliştirme, sürekli bu kendini geliştirme isteği bitmiyor içimde. Tamam. Güzel bir şey. Bu da böyle bir şey oldu. Yunanistan'da bir tiyatro oyunundan teklif aldım. Daha doğrusu benim üzerime yani başrol oynuyordum orada ve benden Yunanca oynamam Bir istendi. dakika. Yani dolayısıyla Başa bir sarabilir miyiz Tabii. lütfen? Yunanistan'da neyde başrol oynuyordun? şimdi ben daha önce Dudaktan Kalbe dizisi bütün oralarda Evet, popüler olduğu için aynen beni o öyle. diziden tanıyorlardı. Tamam, onu biliyoruz. Ha. Uluslararası bir bilinirliliğin var. Bunun üzerine bir oyun yazıldı ve oyunda yani bir Yunan oyunu. Ve bu bir Yunanca oyun. Ne diyorsun? Evet, bunu yani ben dedim delirdiniz herhalde. Yani bir kere Yunancam yok, okuyamam dahi. Bir de zor bir dil. Bir de tiyatro eğitimim de yok. Ben oyunculuk eğitimimi televizyon üzerine. Yani televizyon Tabii, oyunculuğu. kamera önü oyunculuk Evet. demek istiyorsun. Dolayısıyla da dediler ki sen ne zaman hazır oluyor? Yani çok istekli gördüm insanları. Bana bu işi teklif edenleri. Sen ne zaman hazır olursan falan filan. Bir 6 ay çalıştım ben buna. Gerçekten mi? Evet, ders aldım. Yani o teksti ezberledim. Fakat okuma provasında o kadar ezber tekst Yunan vatandaşı bir arkadaşımızdan aldık eğitimi de. Evet. Fakat okuma provasında o toplam 7 kişiydi oyuncu sayısı. Diğer 6 oyuncunun suratına baktığım zaman ne kadar berbat bir okuduğumu anladım. Sonra onun üzerine çalışmaya devam ettik. Bir şekilde olana kadar oldu. Ne İşi kadar de süre çalıştın bunun için? 1 yıl çalıştım. Ne diyorsun? Evet. Önce Atina'da başladık. Sonra Aristotello, Selanik'te büyük 1500 kişilik gösteriler yaptık. Bu şekilde. Bayağı Yunanca tiyatro Evet, oyunu oynadın. oynadım. Yani sonra biraz değiştirdik tabii ki. Yani şimdi ilk giriş kısmını Türkçe yaptık falan. Yani oyunu da biraz ufak tefek değiştirdik. Ama Türkçe girip Yunanca devam ettiğim bir oyun oldu. Şimdi öyle sakin ve dingin anlatıyorsun ki yani bu çok normal Çok bir zor. şeymiş ve Çok zor. yapılabilirmiş gibi. Çok zor çünkü bunun benzerini bizim arkadaşım İlker Kaleli yaşadı. Biz aynı projede yer aldık. La Pasión Turca'da İlker başrol oynuyordu ve İspanyolca konuşması gerekiyordu. Benim de İspanyolca konuşmam, İspanyolca, İngilizce ve Türkçe konuşmam gerekiyordu. Aynısını İlker'in de ama benim sahnelerim çok az. Yani ben yardımcı oyuncuyum orada. Fakat bütün başrol İlker. İlker Kaleli ve o kadar zor bir iş ki onu ilk gördüğüm zaman çözdüm zaten. Yani bu dedim benim yaptığım deliliğin daha büyüğü neredeyse. Ama en azından bu bir film. Hani istediğin yerde kesiyorsun. Tabii. Tiyatroda kesemiyorsun. Kesemezsin. Fakat gene de dediğim gibi oldu. Yani çok zor bir iş oldu. Ama o da işin üstesinden geldi. Zaten çok iyi bir oyuncu arkadaşımız. O dili de bence hanesine ekledi. Yani düşünüyorum şimdi sen anlattıkça kendimi koyuyorum senin yerine, ben yapmazdım. Yani delilik Zaten geliyor yapılmayacak bir şey bunlar. Çok zorlama, Hiç saçma öyle deli şeyler. görünmüyorsun da bir arkadaşım. Evet. Sakin sakin, sessiz Sakinim sessiz. normal. Yaptığı projelerle de şahane işlere Evet. imza atan.
Hani böyle adım 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 yıllarını bu işe vermiş. Böyle Evet. ama bak yani inceleyince çok büyük şeyler Ya aslında belki de o yaptıkları. arada yaptığım bu şeyler belki bana bir şeyler katıyor. Bir de onu da tartışmak lazım. Yani o tiyatro bana çok şey öğretti mesela. Oyunculuk konusunda. Tabii. Farklı insanlarla çalışmak bana çok şey öğretti. Farklı yönetmenler, yabancı Tabii. yönetmenler. Yani o kadar fazla ta mankenlikten başlayan farklı koreograflarla çalışma. e, O arada şeyi görebiliyorsun. Mesela biz şu an aktör olduğumuz için bu yönetmen ne istiyor? Bunun Tabii. stili nedir? Tabii. Yani her şeyi orada ona göre kendini adapte ediyorsun ve bu da seni başka bir oyunculuk seviyesine çıkartıyor aslında. Tabii gelişiyor, büyüyorsun aslında. Büyüyorsun Mesleğin tabii. içinde de büyümek diye bir şey var yavaş yavaş. Öğrene öğrene Yapamadığın büyüyorsun. şeyleri de öğrenmen lazım. Bence bir insanın bu şeyi çok önemli. Senin kendi limitini bilmeye hakkın var. Senin de mesela Ceyda kendi limitini bilmeye hakkın var. Belki Tabii. sen çok daha yukarıya gidebileceksin. Tabii. Bunu denemeden bilemezsin. Dolayısıyla deneyeceksin. Denedin, çok mu zor geldi? Bir daha denedin, yapamadın bu sefer. Demek ki becerin yok. Bırakabilirsin ya da benim limitim bu kadar diyebilirsin. Biliyor Ama- musun peki sen artık limitini? Nerede bırakacağını? Çünkü yani Yunanistan'da bir tiyatro oyununa kadar gittiğine göre bana böyle limitsizmişsin gibi geldi. Yok, limitlerim var tabii. Hala onu işte zorlamaya çalışıyorsun. Çünkü oyunculuk öyle bir şey. Yani bunun yaşı yok. Ve öğreneceğin şey çok fazla. Peki şimdi sessiz ve derinden giden... Sesim de biraz kısık, kusura bakma. Yok, Bir hayır. ufak bir rahatsızlık Hiç atlattım. hiç geçmiş Sağ olsun. olun. Ama daha çok böyle hani çiftçiliğin getirdiği bir dinginlikmiş gibi geliyor Oh, sesin. o Bu bende ana hep kadar var mı? söylemeseydim ben ona çok iknaydım. Ya ne kadar dingin bir ses olmuş, ne kadar oturaklı bir hale gelmiş falan duygusu. Şimdi sessiz ve derinden, emin adımlarla, yaptığı her şeyin arkasında duran bir adamsın yani. Profilin bu. Evet. Keşkelerin var mı onu merak ediyorum tabii ama iyikilerin daha çokmuş gibi geliyor Evet, görüntü. ilkilerim daha çok var. Öyle gözüküyor. Fakat mesela seninle ilgili şu detayı öğrendiğimde de çok şaşırmıştım ki tavla şampiyonusun. Tavla oynuyorum. Yok Bayağı oynamıyorsun iyi sen düzeyde. yarışmalara Evet katılıyorsun. evet. Ben modern tavla oynuyorum. Modern tavla dediğimiz şey de bizim bildiğimiz Türk tavlasının. Tamam. Tavla zaten Farsların, İranlıların bulduğu bir şey ama Tamam. onun 2-3 kural farkı olan şey, yani oyunun ortasında bir yerde avantaj hissedince oyunu katlamak gibi bir şeyler falan. Yani bir sayılar daha yüksek, 11 puanda falan bitiyor, 9 puanda. Kısacası bunun da bir şeyi var, bir bilgisayar programı var. Tamam. Yani dünyada en iyi kim oynuyor bu oyunu? Yani sen bu oyunu çok iyi oynuyorum demekle iyi oynamıyorsun aslında. O programa senin bütün hamlelerin giriliyor, senin puanlaman çıkıyor. Ve görüyorsun ki sen aslında gerçekten çok kötü bir oyuncuymuşsun. Dolayısıyla ne oluyorsun? Bunu sen kendini geliştirmeye başlıyorsun. Bunu hemen Yani öğreneyim çalışıyorsun senden. yani, evet. Ne yapıyorsun? O sisteme Programda- dahil mi oluyorsun? Tabii program çalışıyorsun yani. Programda bunun her hamlenin en doğrusunu öğrenmeye falan çalışıyorsun. Bu da matematik gerektiriyor çok fazla. Sayıyorsun, yarış sayıyorsun. Ya bu da bir strateji. Ve bu şöyle 1 ayda 2 ayda öğrenilecek bir şey değil. Yani 2-3 sene ders veren tavla hocalarımız da var. Tamam. Sürekli ders veriyorlar. Ders alan öğrencileri hala bazı insanların seviyelerine çıkamıyor mesela, o kadar çalışsa da. Allah Allah. Bu da biraz yetenek istiyor. Ya 40-50 tane ülkede bunun şeyi yapılıyor. Her Allah sene Allah. yarışmaları yapılıyor. Onlara katılabiliyorsunuz. Herkes katılabiliyor bu arada. Hani bir yere başvurayım ben, bir federasyona, öyle şeyler yok. Hani kendine güvenen, zarına, bileğine diyelim. Ama sonuca baktığınız zaman o bütün turnuvaların son 8'inde genelde 7 tane çok iyi oyuncu olur. Yani bizim o çalıştığımız derecelere ulaşan performance rating deriz biz, PR. Ha. Yani o performans ratingi çok iyi oyuncular ilk 7'ye girer. Bir tane de şansa birisi girer. Kazanabilirdi o şansa Sen giren. hiç kazandın mı? Ben Ben kazandım. kazandığını duydum. Kazandım. 2 tane büyük turnuva kazandım. Evet. Peki baba olmak. 18 mi? Evet, Ne 18 yapıyor yaşında. seninki? Benim oğlan maşallah var. Allah Maşallah. çok daha iyi günlerini göstersin. Amin hepimizinkini. Yurt dışında okuyor şu anda, Londra'da. Üniversiteye başladı. Ne okuyor? Ne olacak? Bilgisayar kodlama okuyor. Kendi bilir. Ben ona biz karışmıyoruz, yönlendiriyoruz birazcık. Fikirlerimizi söylüyoruz. Annesi de ben de aynı şekilde. Sema da çok ilgili. Büyüdü artık, kocaman adam oldu ya.
Hiç düşünmedin mi manken olmayı, Yok oyuncu yok hiç yok o olmayı? işlerde. Hiç Yani şeyi Sema sevmiyor ile bir de. senin karışımın çünkü yani Evet. doğuştan bir şey yakışıklı ve Aynen. dalyan hayal ediyorum. Yani son halini bilmiyorum tabii de. Hiç ilgi göstermedi. Hiç. Bir Değişik. tane biz tabii evliyken reklam çekmiştik Evet, falan. hatırlıyorum. Ondan sonra bu böyle bir şey yaptı geçenlerde sadece dedi, belki reklam oynarım falan demeye başladı falan. Allah'ım. Şeyi sevmiyor, fotoğraf çektirmeyi bile sevmiyor adam. Benimki gibi. Benim oğlan da hiç sevmiyor. Şu anda ama okuluna konsantre zaten. Onun ilgi alanları başka zaten yani. O bilgisayar, kodlama vesaire onlara çok düşkün. Bakalım. Peki onun doğayla arası nasıl? İyi. Çiftlikle Bahçede arası? çok iyi. Bana yardımcı da oluyor. Ya. Zaten biz birlikteyken genelde hani İstanbul'da değilsek oraya gidiyoruz. İyi. Hayatın içinde bu kadar sene bu meslek hayatında ve hayatının içinde zorlandın oldu mu hiç? Oldu tabii yani bazen bazı çatışmalar yaşayabiliyoruz. Bir de şeyle de alakalı bu Ceyda. Yani şimdi tarım bir şey öğretiyor dedim ya sana. Evet işte. Hani her şey organik. Her şeyde büyüyor bir şey. mi? Doğuyor, büyüyor, yarışıyor. Hiçbir şey aynı Zayıf olan kalmıyor. ölüyor vesaire. Bir şey var, yarış var. Tabii. Ve biz organik varlığız. Bu organik şu demek yani ben de büyürken. Ben şimdi 54 yaşındayım. Ben de 20'li yaşlarımda bambaşka bendim. Tabii. 30'unda başka ben oldum. 40'ında bambaşka bir bendim. Şu anda başka bir ben. Yani değişiyorum ben de. O değiştiğim dönemlerde önceden şimdiki aklım olsaydı onları yapmazdım falan filan. Yani öyle şeylerim var sadece. Kötü bir şey yaptığım için değil, kötü kararlar verdiğim için de değil. Sadece mesela hani bir dönem geldi, hep anlatırım onu. Ya ben yoruldum artık özellikle dudaktan kalbeden sonra. Ben bir iki sene dinleneceğim falan. Yani böyle bu tür e, rahatlıkla gerek yoktu. Sadece Ha. e, Bana da iyi geldi mesela bu söylediğin. bana da iyi geldi. Doğru karar olduğunu düşünüyordum ama o kararlar ondan sonra çok şey akıyor aradan. Yani Tabii bu orada bir sefer rüzgar var. evet başka kariyer şeylerini kaçırıyorsun, Evet. odaklarını. Doğru. Ama hiçbir zaman kariyer odaklı yaşamadım ben aslında. Tamamen kendi mutluluğum odaklı yaşadığım için de pişman değilim. Peki ya aşk? Son soru. Aşk, o soruyu pek şey yapmayayım, cevaplamayayım. Çünkü gerçekten galiba kadınlar için doğru bir adam değilim aslında. Dışarıdan Aa! öyle gözüküyorum. Evet. Ben bir kadını romantik besleyebilecek bir adam değilim. İçimden gelmiyor böyle bir şey. Ben çok mantıklı bir adamım. Çok daha ya duygusal çok düşünemiyorum. Karşı tarafı çok düşünürüm. Çok empati yaparım. Acaba neye ihtiyacı var, ne istiyor vesaire. Ama o hani klişe olacak da hani çiçek alma vesaire öyle şeylerim yok hayatta benim. Kelebekler için toprağına çalı eken Kelebek için adam. var. Romantik mi değil gerçekten? Kelebeğin yaşamaya ihtiyacı var. Kadınların da aşkı ve Kadınlar- romantizmi. Kadınların da peki öyle olsun. Hayır belki bu açıdan bakarsan kendine böyle bir haksızlık etmezsin diye düşündüm. Haksızlık etmiyorum. Hak veriyorum. Çok da iyi anlıyorum. Çok doğru istekleri. Ancak benim içimden bunlar gelemiyor bir türlü. Böyle bir kodlanmamışım ben. Onu demek istiyorum. Yani Belki bir kadını ruhsal olarak doyuracak bir erkek değilim. Öyle söyleyeyim. Belki de doğru biri daha gelmedi. Yani yaparsam yapmacık olur ve çok belli olur. Öyle Doğru söyleyeyim. söylüyorsun. Teşekkür ederim Rica geldiğin ederim. için. Ne Rica kadar ederim. güzel şeyleri bize hatırlattın ve aslında duymamıza sebep oldun. Ben teşekkür ederim. Defterimi sana uzatacağım. Tamam. Bugüne dair bir şeyler yazman için. Ay defterimin de sonuna gelmişiz baya. Ne kıymetli isimler ağırladık, neler olmuş. güzel. Bir de fotoğrafımızı çekip. Einstein'ın altına yazmakla. Of çok güzel oldu. Bir sürü şey hatırladığımız bir program oldu diye düşünüyorum. Ve evet, eğer yoldan çıkmaya niyetiniz varsa bir yaşa gelmeyi beklememenizi sevgiyle hatırlatır ve tavsiye ederim. Ben de kıyın oralarda gezen biri olarak 18 yıl önce bu yola çıkmış biriyle bir sürü şeyi hatırladık diye düşünüyorum. İyi ki geldin. Sağ Çok ol teşekkür Ceyda'cığım, ederim. teşekkür Bir ederim. başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Doğaya yakından bak, o zaman her şeyi daha iyi anlayacaksın demiş Albert Einstein. Sevgili Burak Hakkı, seninle yıllar sonra karşı karşıya gelmek ve tüm dinginliğinde bir sohbet gerçekleştirmek bana çok iyi geldi. Canım Burak sayfasının satırlarını şöyle tamamladı.
10 yıllar önce tanıdığım Ceyda'nın bu muhteşem yolculukta büyüdüğünü görmek iyi geldi.